Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği bakımı ile ilgili 4 önemli püf noktadan bahsedeceğim. Birincisi, mum çiçeği için en uygun toprak hangisidir? Ve nasıl bir toprak kullanılmalı? Mum çiçeği tropik bir çiçektir. Yani seçtiğiniz toprağın mutlaka geçirgen ve havadar olması gerekiyor. Bu bir ağaç kabuğu, perlit ya da torf olabilir. Seçtiğiniz toprağın %70'i torflu ya da %30'u perlitte olacak şekilde bir oran oluşturmanız gerekiyor. Eğer toprak çok ağır olursa kökler çürümeye başlar çünkü çok fazla su tutar. Bu yüzden mum çiçeğinizi havadar bir toprağa ekin. İkinci önemli püf nokta ise mum çiçeğinin çiçek açabilmesi için sulama ve gübre nasıl olması gerekiyor? Hemen sizlere bunun için doğal bir gübre hazırlıyorum. Bugünkü sıvı bitki besini tarifini yumurtadan yapacağım. Bunun için elimde 2 tane yumurta var. Yumurtaları kırıyorum ve içerisindeki yumurta akı ve sarısını çıkaracağım. Kesinlikle yumurta akını ve sarısını kullanmıyoruz. Bunu kullanırsanız eğer çiçeklerinize çok zarar verir. Sadece yumurta kabuklarını kullanacağız. Bakın gördüğünüz üzere içinde jelimsi bir sıvı tabaka var. Hemen bu jelimsi sıvı tabakanın gitmesi için iyice yıkayacağım. Evet, iyice çeşmede yıkadım ve gördüğünüz üzere artık içerisindeki o jelimsi tabaka yok. Yani içleri temiz. Şimdi yumurtaları ister güneşte isterseniz fırında kurutun. Fakat havalar çok sıcak olduğu için güneşte kurumasını bekleyin. Ben daha önceden bu işlemi uygulamıştım. Bakın bunlar benim güneşte kuruttuğum yumurta kabuklarım. Yeterli kuruduğunu anlamak için bu şekilde elinizle eğer ufaladığınız zaman küçük parçalara ayrılıyorsa kurumuş demektir. Hemen şimdi robotumu hazırladım ve robotun içerisine kuruttuğum yumurta kabuklarını koyuyorum. Yumurta kabuklarını küçük parçalar haline getirdim. Aslında toz haline getirecektim. Bu kadar oldu. Sizler isterseniz toz haline de getirebilirsiniz. Bu hale getirmemizin nedeni daha hızlı aktifleşebilmesi için. Bildiğiniz üzere yumurta kabuğunda çok yüksek kalsiyum var ve bu kalsiyumun suda daha hızlı aktifleşebilmesi için toz haline getiriyoruz. Evet, şu anda hazır. Şimdi 1 yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağım. Bu işlemi yapmamın nedeni daha hızlı kalsiyumun suya geçmesi. Kaynar suyu ilave ediyorum. Ve 1 litre ölçü olarak. Daha sonra bunun kapağını kapatıp bunun soğumasını bekleyeceğim. Fakat isterseniz bir gece bekletirseniz çok daha kalsiyum açığa çıkacaktır. Eğer aceleniz yoksa bir gecede bekletebilirsiniz. Şimdi bunu soğuması için bir kenara bırakıp bekleteceğim. Evet, suyum soğudu. Yumurta kabuğu suyuyla hazırlamış olduğum gübrem artık hazır. Su yeterince soğudu. Fakat üzerinde bakın gördüğünüz üzere bu şekilde köpükler ve içinde tortular var. O yüzden bunlardan ayırmak için süzmemiz gerekiyor. Hazırlamış olduğum yumurta kabuğu tozu için birinci yöntemimiz direkt çiçek saksısının toprağının içerisine karıştırmak. Bu işlemi özellikle toprak değişimi esnasında yapmanızı tavsiye ederim. Eğer benim gibi çiçeğiniz artık büyüdüyse ve
toprağını değiştirmiyorsanız direkt üstüne de bu şekilde serpebilirsiniz ve bir kaşık ile toprağın içerisine karıştırmaya çalışın. Bu yöntemde çiçek sürekli kalsiyum desteği alır. Fakat hemen toprakla karışması ve hemen kalsiyum açığa çıkmaz. Bu birkaç ayı bulur ve ondan sonra birdenbire çiçeğinizde bol çiçeklenme ve kök gelişimi, yaprak gelişimini sağlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Üstten suladıkça toprağa karışacaktır. Mum çiçeğine ve salon çiçeklerine bu tarz gübreleri verirken toprağın iyice bunu çekmesi gerekiyor. Bu gübreyi ben ayda bir kere veriyorum. Sizler değişik gübreleri dönüşümlü olarak ayda bir kere verebilirsiniz. Özellikle sulama yaparken salon çiçeklerinin su çekme kapasitesi yüksektir. Bu yüzden toprağın iyice suyu çekebilmesi ve iyice nemli olabilmesi gerekiyor. Şimdi hemen üçüncü püf noktayı gösteriyorum. Bunun için yaprakları temizleyeceğim. Kalsiyum ihtiyacı özellikle çiçeklerde çok fazla hissedilir. Bu yapraklarda yanma şeklinde bazen hastalıklar olabilir. Sizlere tavsiyem bu tarz salon çiçeklerini yapraktan da gübreleyebilirsiniz. Ve yapraktan gübreleme yaparken ya püskürtme ya da benim yaptığım gibi bakın bir pamuğu hazırlamış olduğum bu suyun içerisine batırıp bu şekilde hem yaprakları üstten hem de alttan silmiş olacağım. Böylelikle yapraklar da bol kalsiyum desteği almış olacak. Özellikle mum çiçeğini sulama noktasında hassas olmanız gerekiyor. Mum çiçeğinin toprağı her zaman nemli olması gerekiyor ve iki sulama arasında mutlaka toprağın kurumuş olması gerekiyor. Yani aşırı sulama kök çürümesine sebep olabilir ve mutlaka suyu da üstten verin. Arada bu şekilde yapraktan da gübreleme yaparak hem yapraklarınızın üzerinde biriken tozları, hastalıkları da gidermiş olursunuz. Evet, yapraklara bakın, şu anda çok daha temiz ve bol kalsiyum desteği almış oldu. Sizlerle dördüncü püf noktaya geçmeden önce bu mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini de paylaşacağım. Mum çiçeğinin aylar içerisindeki gelişimini gösterdim. Bu benim mum çiçeğimin son 2 ayda 2 kere çiçeklenmesi. Özellikle dördüncü püf noktayı da anlatmak istiyorum. Mum çiçeği için en uygun yer neresidir? Mum çiçeği konumu çok önemli. Mum çiçeği özellikle sabah güneşini çok sever ama direkt güneş almaması gerekiyor. Direkt güneş alırsa yapraklarında yanma oluşur. Bu yüzden direkt güneş değil fakat pencereye yakın bol aydınlık olması gerekiyor. Yani mum çiçeği karanlık ve gölge bir yerde kalmaması gerekiyor. Bitkiniz eğer uzun süredir çiçek açmıyorsa bunun bir nedeni de yetersiz ışık almasından kaynaklanır. Ve sıcaklık aralığının mutlaka oda sıcaklığı olmalı. Yani 20 ve 24. Özellikle 15 derece altı ve 30 derece üstü sıcaklıklarda çiçeklerinizin, bitkilerinizin gelişimi yavaşlayabilir. O yüzden lütfen bu püf noktalara dikkat edin ve mutlaka ayda bir kere bitkilerinizi potasyum ağırlıklı, kalsiyum ağırlıklı desteklemeniz de gerekir. Bunları dönüşümlü olarak verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.